Merhaba, bonjour. Bugün sizlere Fransa'da evlilikten bahsedeceğim. Türkiye'de evlilik bazen buna benziyor, bazen buna, bazen de buna benziyor. Fransa'da evlilik ise bazen buna, bazen bu fotoğrafa, bazen de buna benziyor. Evliliğe geçmeden önce şöyle biraz geriye gidelim, bakalım Fransa'da ilişkiler nasıl oluyor? İlk olarak çiftler birbirlerini iş yerinde, okulda, arkadaş aracılığıyla ya da partilerde tanıyorlar. Dünyanın her yerinde sanırım artık bu böyle. Beraber vakit geçiriyorlar, birbirlerinden hoşlanıyorlar ve beraber aynı evde yaşamaya karar veriyorlar. Fransa'da bu toplum tarafından kabul görmüş bir durum. Yani Katolikler bile artık bunu garipsemiyorlar. Beraber yaşamak, evlenmeden beraber yaşamak Fransa'da gayet normal bir şey. Genellikle çiftler para kazanmaya başladıklarında beraber yaşamaya başlıyorlar. Bir süre beraber yaşıyorlar ve her şey eğer yolundaysa önünüze 3 tane seçenek çıkıyor. Bunlardan ilki beraber yaşamak. Yani evlenmeden beraber yaşıyorsunuz. İsterseniz çocuk yapıyorsunuz, isterseniz yapmıyorsunuz ve bu şekilde devam ediyorsunuz hayatınıza. Bu gayet normal Fransa'da. İkincisi evlenmek. Üçüncüsü ise Pax ya da Paxlanmak. Peki nedir bu Pax? Pax aslında ne bir evlilik gibi ne de bekarlık gibi. İkisinin ortasında bir yerde. Fransa'da 1999 yılından beri var olan bir şey. Esasında Pax homoseksüeller için çıkarılmış bir sözleşme. Yani onların ilişkilerini devlet karşısında tanınması anlamına geliyor. Pax çıktığından beri aslında homoseksüeller değil de bunu heteroseksüeller daha fazla yapıyorlar. Yani bu ilk çıktığı zamanlarda 7.000 kişi yapıyorsa bugün günümüzde neredeyse 200 binlerin üzerinde kişi Pax'ı tercih ediyor. Peki Pax'ı neden insanlar tercih ediyorlar? Bunun aslında 3 tane sebebi var. Bunlardan ilki çok kolay olması, yani yapılması çok kolay ve ayrılması, özellikle bunun için tercih ediyorlar. Ayrılması çok basit. Bir mektup yazıyorsunuz, biz artık Pax'a son vermek istiyoruz diye. Daha sonra bu çiftimiz onu imzalıyorlar ve belediyeye gönderiyorlar. Böylece Pax'ınız iptal edilmiş oluyor. Evlilikte tabii ki bu böyle değil. Fransa'da boşanma çok pahalı ve çok uzun süren bir süreç. O yüzden insanlar Pax'ı tercih ediyorlar. Pax'ta bu arada mal paylaşımı yok. Yani senin malın sende kalıyor, onun malı onda. That's love, bitch. İkinci sebebi ise Pax'ın aslında yeni, yani son 20 senedir var olan bir şey. Çok geleneksel değil. O yüzden böyle Pax yaptıktan sonra büyük kutlamalar yapmanıza gerek yok. Bazıları hatta hiçbir şey yapmıyorlar. Bazıları ise aile arasında sadece yemek yiyerek bunu kutluyorlar. Yani öyle evlilik gibi kutsal bir şey değil. Sadece devlete biz beraberiz demiş oluyorsunuz. Üçüncüsü ve en önemlisi ise Pax sayesinde devlet size vergi indiriminde bulunuyor. Yani vergileri daha az ödüyorsunuz. Devlet karşısında artık bir birey değil 2 kişisiniz. Masraflarınız fazla olduğu için de verginizden düşülüyor bu. İnsanlar daha çok bunun için tercih ediyorlar. Bu arada unutmadan bunu da söyleyeyim. Sanırım bu bazılarının ilgisini çekebilir. Pax sayesinde oturum elde edebiliyorsunuz. Yalnız tabii ki bunun şartları var. En az 1 sene aynı evde yaşamış olmanız gerekiyor. Ve bunu birçok faturayla da devlete kanıtlamanız gerekiyor. Yani o kadar kolay bir şey değil aslında. No, God! Şimdi gelelim evliliğe. Fransa'da evlenme yaşı erkeklerde yaklaşık 30, kadınlarda ise 29. 2000 yılında evlenen kişi sayısı 300 bin iken 2019 yılında bu rakam 221 bine kadar düştü. Artık insanlar söylediğim sebeplerden ötürü evlenmeyi değil de pakslanmayı seçiyorlar. Şimdi önümde şöyle bir şema var, ona bakalım. Tabloda gördüğünüz pembe olan kısım evlenen kişi sayısı. Mavi olan kısım ise pakslanan kişi sayısı. Eğer fark ettiyseniz evlenen kişi sayısında birazcık azalma var. Pax'ta ise artıyor. Gri olarak gördüğünüz yer ise aynı cinsten olan kişilerin Pax oranı. Yeşil olan ise aynı cinsten kişilerin
evlenme sayısı. Fark ettiyseniz 2013 yılında başlıyor. Çünkü 2013 yılından bu yana homoseksüeller evlenebiliyorlar. Tabii bu çok olaylı oldu. Evlilik nasıl oluyor? İlk önce erkek kıza evlenme teklif ediyor. Eğer kız kabul ettiyse direkt nişanlanmış oluyorlar. Daha sonra iki taraf da ailelerine söylüyor. Bu arada zaten iki taraf ailelerini tanıyorlar. Yani bunun için evliliği beklemiyorlar. Ve sonra da evlilik organizasyonları başlıyor. Türkiye'deki gibi işte kız tarafı bunu ödesin, erkek tarafı bunu yapsın gibi bir durum yok. Çünkü zaten aynı evde beraber yaşıyorlar ve zaten işte eşyaları, her şeyleri var ortak. Ve düğünü de ortak organize ediyorlar. Ya da durumu iyi olan aileler çocuklarına yardım ediyorlar. Genellikle Fransa'da düğün cumartesi günü başlıyor. Cumartesi günü ilk olarak belediyeye gidiyorsunuz ve orada nikah kıyılıyor. Eğer çift dindar bir çift ise nikahtan hemen sonra kiliseye geçiliyor ve kilisede bir organizasyon yapılıyor. Bu yaklaşık 1 saat, 1,5 saat kadar sürüyor. Düğüne davet edilen herkes daha sonra şarap resepsiyonuna gidiyor. Bu ya bir salonda yapılıyor, yaz aylarındaysanız bir bahçede yapılıyor. Ve adı üstünde size şarap ikram ediliyor ya da şampanya ikram ediliyor. Yanında işte küçük yiyecekler, aperitifler oluyor. 2-3 saat kadar sürüyor. Böyle biraz daha sakin bir ortam. Böyle müzik var ama insanlar birbiriyle işte konuşuyorlar, tebrik ediyorlar, fotoğraflar çekiliyor. Daha sonra yakın olmayan çevre evlerine dönüyor. Yani onlar için düğün bitmiş oluyor. Ama esas parti, yani düğün olayı, bizdeki düğün olayı Fransızlarda cumartesi akşam başlıyor. Bu yemekli bir organizasyon. Yakın aile, arkadaşlar, çevre, yakın insanlar geliyor. Yaklaşık bir 100 kişi kadar. Yemekler her seferinde harika oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. En sonunda da Türkiye'de olduğu gibi böyle kocaman bir pasta geliyor. Fransa'da bu pastanın adı pièce montée, yani üst üste böyle konulmuş bir pasta. Ve yemek bittikten sonra da sabahlara kadar dans ediyorlar. Sabah yaklaşık 5-6'ya kadar bu parti devam ediyor. Ve daha sonra sizin için ayarlanmış olan yerlerde uyuyorsunuz. Yani hemen salonun yanında ya da salona çok yakın yürüyerek gidebileceğiniz yerlerde gidip kalıyorsunuz. Bunun sebebi de tabii birçok insan alkol aldığı için araba kullanmamaları gerekiyor. O yüzden düğünün sonunda hediyeler var. Zarfın içine para koyup bir kutuya atıyorsunuz ya da çift internette istek listesi yazıyor. Siz onlardan bütçenize göre alıp gönderiyorsunuz. Altın olayı Fransa'da yok. Öğlene doğru yine bu aynı kişiler tekrar geliyorlar ve bir öğlen yemeği yiyorsun aynı salonun içinde. Tabii müzik olmuyor bu kez. Artık ayrılma vakti. Tebrik ediyorsun ve düğün böylece sona ermiş oluyor. Düğünden bahsettiğim, fakstan bahsettiğim, işte evlenmeden beraber yaşamanın Fransa'da çok normal bir şey olduğundan bahsettim. Sizin başka sorularınız var ise yorumlarda yazmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like yapmayı, kanalıma abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.